Dostlar selamlar. Yeni bir OSM Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şubat güncel 4-3-3 taktiğini inceleyeceğiz. Umarım bu taktikle güzel sonuçlar elde edip şampiyonluklar yaşayacaksınız diye de ümit ediyorum. Taktik videosuna geçmeden önce de arkadaşlar sol altta görmüş olduğunuz Bournemouth slotumuzda bir giriş yapmak istiyorum. Kaos 2 turnuvası hakkında çok fazla yayın ve video çekemedim. O yüzden Kaos 2 turnuvasına katılan tüm menajerlerimizden özür dilemek istiyorum. Çünkü vaatlerimiz arasında maalesef yayın konusu da vardı. Öncelikle burada en azından ismini geçirmek istediğim Cano, Uğur Akbulut, Runner 11, Monster, Veysel Acar, Vavelya, Yunus, Peraşlı, Kazım, Serkan, Adil abi, Berkan abi, Kerem hocam, Özgür abi, Fatih hoca, Hasan abi, Brezilya Sampaio ve Serkan hocama buradan selam yollamak istiyorum. Kovos 2 turnuvasında maalesef önceki turnuvaya nazaran hiç yayın yapamadık. Çok da fazla video çekemedik. Daha doğrusu içerikler, taktiklerimiz de vardı fakat ben bunları dile getirip sizlere sunamadım. Tabii Şubat ayı inşallah birazcık daha hızlı ve birazcık daha taktikli geçebilir diye ümit ediyorum ama yine bu sefer sizlere mahcup olmamak için söz vermiyorum. Burada Kaos 2 turnuvasına katılan tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum ve burada artık son çeyreğe doğru girerken de ligin yarısı bitti görmüş olduğunuz gibi. Yaklaşık 5-10 gün arası sonra da artık 3. periyot çarpı 2 puanla girerek ligin üst sıraları şekillenecek diye düşünüyorum ki buraya baktığımız zaman da Tottenham 45 puanla birinci, Arsenal 44 puanla ikinci, Wolverhampton Wanderers da 41 puanla üçüncü gözüküyor. Burada iki tane OSM Drip King ekibinden menajer ilk üçte, bir de OSM Central'dan Uğur abi bizi temsil ediyor diyebiliriz. Gayet güzel çıkışmaya gidiyor. Ben hala 6. sıraya kadar şampiyonluk şansını var görüyorum. Tabii ki de çarpı 2 geldiği zaman daha farklı bir durumdan karşılaşacağız. Çok fazla ilgilenemediğim için ve kartımda transfer yasağı olduğu için de ligin sonunda yer aldığımı söyleyebilirim. Kötü bir kadroyla oynuyorum fakat yine kötü bir kadroya rağmen yerimin 11. sırada olması beni sevindiriyor. Bu şekilde sizlere Kaos 2 turnuvası hakkında bilgi vermek istemiştim. Umarım ligin sonunda hak eden menajerimiz bu şampiyonluğu da kazanacaktır diye düşünüyorum. Hatta görün ki ne antrenman oyuncu sokmuşuz ne de rakibe bilgi analizi yapmışız. Hemen buradayken madem bir bilgi analistimize Liverpool takımını atalım. Liverpool kaçıncıydı bu arada, onu tam hatırlayamadım. Bayağı da arkalarda sanki benden. Yo, benim üstümde olması lazım. Göremiyorum. Niye göremiyorum Liverpool ben? Evet, 19. sıradaymış. Brezilya Sampaio 16 puan. Bakalım, belki bugün yeneriz diye düşünüyorum deplasmanda. Evet, biz asıl olan VIP'lik slotumuza bir giriş yapalım. Bu slotta çok fazla hayal kırıklığı yaşadım. Şu şekilde hayal kırıklığı yaşadım. Bazı arkadaşlar, özellikle yabancı arkadaşlar benimle iletişime geçerek bazı maçlar hakkında, özellikle onlarla oynadığım maçlar hakkında kamp atmayacaklarını vesaire söylediler. Ben de normalde çok fazla kamp atmayı seven bir insan değilim açıkçası. Fakat daha sonra baktım ki son dakikalarda kamp atıyorlar vesaire. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Bu arada biz lig tablosunda şu an 2. sıradayız maalesef. 77 puandayız. İlk sırada Brentford var 79 puanda. 3. sırada 76 puanda Sporting Lisbon. 4. sırada 74 puanda Bologna. 5. sırada Milan var 71 puanda. Burada tabii ki de artık son kaç maç kaldı? Son 4-5 maç kaldı. Burada şampiyonluk şansı 5'e kadar var fakat buradaki hiçbir arkadaş birbiriyle yapmıyor. Sadece Brentford'la Bologna son hafta yapacak. Baktığım zaman burada benim şampiyonluk şansım biraz düşük. Niye düşük? Evet, 77 puandayız. Sadece 2 puan fark var. Hatta ligin en çok gol atan, hatta en az gol yiyen takımlarından bir tanesiyiz Bologna'dan sonra. Fakat buradaki görmüş olduğunuz gibi kamplar beni bir tık düşürdü dostlar. Şimdi ilk başta lige başladığımızda şöyle Lazio bana gizli bir antrenman atmış. Ben onu antrenman kampı olarak sandım. Hani gizliye gittiğine göre antrenman atacak sandım. Fakat atmamış. Orada ona ben bir antrenman kapatmış oldum. Daha sonrasında şu anki ligin lideri Brentford'la bir özelde mesajlaşmamız oldu. Kendisi kamp atmayacağını söyledi bana. Ben de sen atmazsan ben de atmam diye bir karşılık verdim. Fakat son saniye o da kamp atmış. Kamp atmasına rağmen aslında bu maçı da iyi oynadım diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Evet, kırmızı da yemişim burada. Kırmızı yemememe rağmen evimde ezilmemişim fakat maalesef mağlup olmuşuz ve burada geri düştük. Daha sonrasında Sporting Lisbon aynı şekilde. Arkadaşlar sanırım o da aynı şekilde bana kamp atmayacağını söylemişti. O da kamp attı. 6-0'la geçti. Sonrasında ben sinirlendim. Ben Sporting'e kupada son dakika bir kamp attım ve yani 13 yıllık 15 yıllık OSM hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. E, Neredeyse baskısı 59 çıktığım ve hakemi de dikkatli aldığım
bir yerde kırmızı yedim ve daha sonrasında oyun olarak da çok ezildim. Görmüş olduğunuz gibi rakip 2 katı daha fazla şut çekmiş vesaire. Ve burada 2-1'lik skorla çeyrek finalde elenmiş oldum. Sonrasında döndük geldik. Burada Bologna bana kamp bastı. Ben de Bologna'ya kamp bastım. Bu şekilde 7-1'lik bir skorla geçtik. Atletik Bilbao belki de benim şampiyonluğu kaybettiğim maç olabilir. Çünkü bu maçta ben eğer kazansaydım şu an artı 2 puan olacaktı ve bu şekilde avarajla lider olmuş olacaktım. Fakat burada anlamsız şekilde takım oynamadı. Yani görmüş olduğunuz gibi her şey eşit aslında. Yani maçın hakkı tabii ki de 0-0 eşitlik. 1 puan. Fakat benim burada oyuncunun oynamama sebebini anlamamam ve burada 2 puan bırakmam belki de şampiyonluğa sebep olacak. Keza yine aynı şekilde burada Brentford yine ben burada biraz saflığıma geldi. İnandım dosta. Baktığım zaman da yine aynı şekilde kamp atmayacağını düşündüm. Fakat kamp attı ve 4-2 yendi. Yani Brentford'a içeride dışarıda 3'er puan vererek 6 puan geri düştüm zaten. Sonrasında artık ben de arkadaşlar tüm rakiplere kamp atmaya başladım. Milan'a da kamp attım. Sporting'e de kamp attım. Eğer bugün canım sıkılsa Dortmund'a da kamp atabilirim. Yani Botafogo'ya da kamp atabilirim. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Şu an gerçekten ben VIP Lig'de birinci olmak istiyordum. Tüm hedefim ve amacım o yöndeydi. Hatta tüm slotlarımı bıraktım ki hem oyunla alakalı ilgilenmem birazcık da artık zorlaşmıştı. Ve tek slota doğru düşmeye çalışırken bu şekilde bu ligde ikinci olursam da iyice hevesim kırılabilir. Bakalım ne olacak. Brentford bu arada dün oynadığı maçta şöyle göstereyim. Lazio'ya karşı yani bilgisayara karşı 86'da gol atarak kazandı. Belki de biz şampiyonluğu bu şekilde kaybetmiş olacağız. 86'da attığı golle kaybetmiş olacağız. Bakalım ben yine ümitliyim ama Brentford'un puan kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü son hafta o da Bologna ile oynuyor diye biliyorum ben. Umarım Bologna bakalım. Evet Bologna kendi sahasında oynuyor Brentford ama Bologna'dan güzel bir sürpriz bekliyorum. En azından beraber de kalsa ben 4'te 4 yaparak artık şampiyonluğa ulaşmak istiyorum. Evet bu şekilde hızlı bir ligimizi tanıtmak istemiştim. Biraz taktik dışına çıktık kusura bakmayın düşman. Evet dizişimiz burada baktığınız zaman da 4-3 A olacak. Fakat ben şu an 4-3 B çıkmıştım. Oyuncuların formsuzluğu durumundan. Hemen şu an 4-3 A ayarlayalım bu şekilde. Şuraya bir Agiova'yı koyalım. Sağ kanada Lamine Yamal'ı atalım. Evet burada Wharton değil de hemen buraya Silvestri'yi koyalım. Buraya Diaz değil Camavinga gelsin. Evet stoperlerimizde şöyle geldikten sonra Edu'yu koyalım. Sağ bekimiz Duruk. Sol bekimizi de hemen buradan Brown'u yerleştirelim. Kalecimiz de 118'lik hack olmuş olsun. Bu şekilde arkadaşlar taktikteki önemli olan kısım 4-3-A formasyonunda tüm oyuncunun eşit çerçevede olması gerekiyor. Eğer eşit çerçevede olmazsa biliyorsunuz ki oyun kalitenizi düşürebiliyor ve daha verimli bir maçtan uzaklaşıyorsunuz ve puan kaybetmeye daha çok yakınlaşıyorsunuz. O yüzden oyuncu etrafındaki eşit çerçeveye dikkat etmeniz gerekmekte. Daha sonrasında yedekler kısmında tabii ki de her zaman en güçlü oyuncunuzu ilk sıraya yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında ne yapmanız gerekiyor? Yedekler kısmında her zaman en güçlü oyuncunuzu en üste yerleştiriyorsunuz. Çünkü herhangi bir sakatlık veya da form düşüklüğü durumunda üstteki oyuncu oyuna girecektir. Alttaki oyuncu da daha sonra yani ikinci bir sakatlık veya da form düşüklüğü durumunda oyuna girecek oyuncuyu temsil eder. Ben burada yine stoperimi zaten sarı formda olduğu için çok fazla yormak istemiyorum. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Önemli olan bir kısmı uzmanlar kısmı. Takımın en yaşlısı her zaman kaptan oluyor biliyorsunuz. 35 yaşında burada bir Urdaneta var. Onu geçtik. Başka da yok. Urdaneta'yı hemen kaptan atadık. Penaltılar forvetin en güçlüsü verdim. Lamine Yamal. Serbest vuruşlar yine forvetin en güçlülerinden Bahoya'ya verelim. Kornerleri de ortadan en güçlüsü veya da sağ bek sol bek daha iyisi. Onlara verebilirsiniz. Ben burada Kamavinga'ya veriyorum. O kullansın bakalım. Skor katkısı alabilecek miyiz? Daha sonrasında en önemli olan kısım taktikler kısmına giriş yapıyoruz dostlar. Evet. Baktığımız zaman oyun planımız kanatları kullan olacak dostlar. Biliyorsunuz zaten artık bu genellikle kanatları kullan oynuyoruz. Fakat bazı zamanlarda 2-3 ayda bir de pas oyuna dönüş yapabiliyoruz. Ama şu an kanatları oynayarak devam edeceğiz. Mücadelemiz biraz sonra en son işte baskı, stil, tempoyu verdikten sonra tekrardan anlatacağız. Çizgi taktiklerimizi dostlar. Baktığımızda forvetler sadece hücum olacak. Orta sahalar defansa yardım olacak. Defanslarda geride kal olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Sadece hücum, defansa yardım et ve geride kal olacak. Baskımıza geldik. Baskımız burada dostlar 59 olması gerekiyor şu şekilde. 59 yaptık. Stilimiz 79 olacak. Şu 79'a getirdik. Ve tempomuzda yüksek hızda paslaşma 72. Yani 59, 79, 72 olacak. Offside tuzağı hayır. Markajda alan markajı kalacak. Burada baskımız da 59 olduğu için arkadaşlar hemen gelip buraya mavi, yeşil, sarı hakem de çok agresif. Turuncu hakem de agresif. Kırmızı hakem de çok önemli bir maçta agresif değilse de
normal çıkmanızı tavsiye ediyorum ama şu an sarı olduğu için çok agresif çıkacağız. Durum bu şekilde dostlar. Hemen isterseniz birkaç dostluk maçı atalım bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Öncelikle burada rakip uyanmasın diye, daha doğrusunda Brentford harici tüm arkadaşlara dostluk maçı atalım. Sporting'e attık, 2-0'la geçtik. Sporting'le bir o kazandı bir ben kazandım, değişik bir münakaşam var. Burada 2-0 14'de 10 şut üstünlüğümüz var. %61 top oynamışız. Maçın adı da Bahoya olmuş. Evet, güzel. Sporting de burada güzel kadro kastı. Fakat kadro değerinde birinci olan benim ve daha sonrasında Bologna geliyor. Umuyorum Bologna'dan da son hafta bir Brentford sürprizi bekliyoruz açıkçası. Bakalım umduğumuzu bize verebilecek mi? Merakla bekliyoruz. Bologna'ya da biz dostum açalım. Bir inşallah Brentford'la beraber kalır diye dua ediyoruz, artık yapacak bir şey yok. Son Bilbao ve burada Botafogo'ya bir dostluk maçı atalım bakalım. Botafogo ne yapıyor? Evet, onda 3-0'la geçtik. Güzel yani, kaybetmedik. 4 tane galibiyet, 1 tane beraberlik aldık. Gayet iyi. Durum bu şekilde dostlar. Onun dışında Osimhen Center rakibinde en sonki savaşımızı kazandık. Ve şu an aktif olarak, güncel olarak 45. sıraya kadar yükseldiğimizi dün görmüştüm. Bir daha bir bakayım. Evet, 45. sıradayız. Özellikle 170 savaş kazanarak buralara gelmemiz bizim için çok önemli dostlar. 170 savaşla 45. sıradayız. Bizim üstümüzde baktığımızda 176 kazanan var mı? Yok. Aslında bir rekor doğru da gidiyor diyebiliriz. Baktığımızda 400 savaşlar, 373 görüyorsunuz. Çok fazla savaşlar. Hatta alt tarafa baktığımız zaman da görüyorsunuz 266 savaş yapıp da hala altımızda olanlar var. 376 yapan var. Bayağı sayıları fazla. Belki bu da 167 savaş yapan bir İspanyol takım var. Sportacus 217. Sportacus'un bu top 100'e girişi çok iyi olmuş. Hatta ilk 40'a kadar çok hızlı çıkmışlardı. Fakat daha sonrasında 40'tan sonra ilerleyemediler. Biz de bakalım. Umarım şu anki mevcut savaşlarımızda da Kartal ailesiyle yapıyoruz. Hemen şöyle bir gelelim. Kartal ailesinin 3 puan gerisindeyiz ve diğer ekibimiz de Villa Marx takımıyla eşleşmiş. İnşallah onları da geçerek 2'de 2 yaparak yükselişimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet dostlar, Şubat güncel 4-3 taktiğimiz böyleydi. Umarım sizlere güzel sonuçlar ve şampiyonluklar getirecektir diye de ümit ediyorum. Onun dışında OSM ile alakalı olabilir veyahut da turnuvalarla alakalı olabilir. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Dediğim gibi çok fazla video gelmesi kısmında artık söz vermiyorum. Fazla video gelir mi bilmiyorum da. Bakalım, şu an zaten YouTube'la alakalı birkaç sıkıntı daha var. YouTube'un şu an para kazanmasıyla alakalı birkaç sıkıntı yaşıyoruz. Kapanmıştı en son yine başvuru yaptık. Şu an bir haber bekliyoruz. Bakalım, eğer açılırsa yine sizlere hediyeler dağıtarak, coinsler dağıtarak güzel turnuvalar yapmayı düşünüyoruz. Bakalım, birazcık da artık iş YouTube'a kalmış durumda. Ne yapacaklar ben de merak ediyorum. Umarım sonu güzel olur diyerek artık önümüze bakmaya devam edeceğiz biz de. Evet, bu şekilde dostlar, biraz hem ligleri tanıttık, hem YouTube'dan bahsettik, hem de Kaos turnuvasına değindik. Fazla başınızı şişirdim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yine karşınızda çıkmak dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın.